3 saatlik tıngır mıngır yoldan sonra yürüyüş noktasına geldim. Tazı Kanyonu. Şu arkamdaki araçlar işte buraya insanları getiriyorlar. Buradan yürüyüş başlıyor. Buradan 2 tane parkur var. Birisi uzun parkur, birisi kısa parkur. Uzun parkur biraz fazla meşakkatli olduğu için ben kısa parkuru tercih ettim. Zaten havada yeterince sıcak olduğu için bence doğru bir karar. Az önceki noktanın biraz daha aşağısında, bir 100 metre daha aşağısında bir yerdeyiz şu anda. Kısa parkurcuları torpil yapıp biraz daha yakına getirdiler. Oldukça kalabalık bir insan grubu var. Demek ki bunu çok seviyorlar burayı. Herkesin tercih ettiği bir yürüme alanı burası. Aslında ben biraz daha sakin ortamları seviyorum ama bugün tabii hafta sonu olduğu için kalabalık. Şimdi buradan çok güzel bir panorama var. Kanyon harika görünüyor tabii. Evet, 3 saat geldik. Göreceğimiz harikulade manzaralardan sadece bir tanesi bu. Bu teras taşlar kendi kendine mi oluşmuş, dökülmüş mü emin değilim. Sanki daha sonradan yapılmış gibi görünüyor. Tabii dikkat edilmezse ayak incinme ihtimali var. İnsanın ayağı bir anda boşa düşüyor. Az önce benim düştü. Kıyıya çok da yaklaşmamak lazım. Ne olur ne olmaz. Bölge tabii ki bir doğa harikası fakat Antalya'dan herkesin ben bu kadar yol gelip de böyle meşakkatli bir geziye çıkacağını düşünmüyorum. Ama tabii olumsuz olmamak lazım. Belki başka bir vesileyle Manavgat tarafına gelip başka bir aksiyonu gerçekleştirdikten sonra ertesi gün sabahleyin de buraya geçilip bu yapılabilir. Öyle de olursa daha iyi olur. Ben saat 7.30'da yola çıktım. 7.30'dan 11.30'a kadar yolda geçti. Bir yarım saatlik kahvaltı molasını saymazsak yani sürekli hamam gibi kliması çalışmayan bir otobüste geldik buraya. Türkiye'de çok sayıda kanyon var. Böylece her bir kanyona girdikçe aslında sayının az olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyorum. Çok sayıda kanyon var. Geçenlerde Göynük Kanyonu'ndaydım. Oradaki düzenlemeler tabii ki çok güzel. Bu alanda şu anda sadece zipline ve yürüyüşle ilgili imkan var. Yürüyüşte de suyla ilgili bir sorun var. Yani ara yollarda yeme içme ve suyun tedariğiyle ilgili noktalar yok. Belki bunlar da düzenlenmiş olsa daha iyi olur. Aslında bu bölgede de bence telesiyej, teleferik olabilir. Neden olmasın? Daha farklı bir gezi imkanı olurdu. Şöyle bakınca rüzgarın da uğultusu bende hoş bir his yarattı. Son zamanlarda keşfedildi şeklinde
yorumlar yapılıyor ama yani bunun nesi son zamanlarda keşfedilmiş olabilir onu pek iyi anlayamadım. Belki son zamanlarda favori yürüyüş noktalarından biri haline gelmiştir demek daha doğru olabilir. Keşifle ilgili ben düşünmüyorum bunun son zamanlarda keşfedilecek gizli saklı bir hali yok. Kanyonumuz bu. Oldukça derin bir kanyon. İçine girilebiliyor mu? Girilebiliyorsa da çok kolay değildir muhtemelen. Biz muhtemelen kenarından yürüyüp geçeceğiz. Ama her yerin ağaçlık olduğu ve bu ağaçların bir serinlik yarattığını söylemem gerekiyor. Sakinlik her yerde benim tercihim. Çok kalabalık olduğu zaman o kadar güzel olmuyor. Şimdi şu kareye baktığım zaman çok fazla kalabalık değil. Ama arkama döndürsem kamerayı anormal derecede kalabalık. Bu da işte insanlığın gerçeği. Nüfus artışı katlanarak devam ediyor. Bir çözüm bulunması lazım ama böyle bulaşıcı hastalıklarla, savaşlarla insanlığın yok edilmesi şeklinde vahşi planlar değil elbette. Yani çoğalmayla ilgili tedbir alınması lazım. Herkes bir tane çocuk yapsın. Yeterli. Bunu da böyle Çin'in yaptığı gibi yasak vesaire şeklinde değil. Bilinçlenerek, eğitimle insanlar gönüllü olarak bir çocuk yapmalılar. En fazla 2 çocuk yapmalılar. Ama bakıyoruz 3, 4, 5. Bu ne yapıyor? İnanılmaz bir nüfus artışına sebep oluyor. Kaynaklar yetmiyor. Şimdi yürüyüş güzergahımız yoldan ayrıldı. Patikadan, keçi yoldan aşağıya doğru iniyoruz. Ağaçların arasından iniş yapıyoruz. Bunu şimdi herkes yapamayabilir. Biraz çünkü dik iniş, mutlaka bir baton gerekiyor. Çünkü karşı tarafa bunu koyup güç almak için bir baton gerekecek. Ayakkabılarında iyi olması lazım. Topuklu ayakkabı falan kesinlikle olmaz. Gene her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim. Akdeniz'in, Ege'nin doğası muhteşem. Gerçi İç Anadolu'da da ya da Doğu Anadolu'da da doğa muhteşem. Doğa her yerde muhteşem. Yani çölün bile kendine göre bir cazibesi mutlaka var. Kayaların bile var. Burada biraz sıcak fazla bugün. Bunun biraz yarattığı olumsuzluk dışında hiçbir olumsuzluk yok. Yani gerçekten tam anlamıyla bir doğa yürüyüşü yapıyoruz şu anda. Patika yoldan aşağıya iniyoruz. Yukarıya arabayla çıkartılıyoruz. Oradan insanlar ilk kanyonu ziyaret ediyorlar. Tepeden bakıyorlar tabii. Kanyonun içine girilemiyor. Ya da en azından şimdilik çok kolay girilebilen bir yolu yok. Ondan sonra aşağıya doğru bu patikadan yürüyüş yapılıyor. Şimdi hala dağların üzerinde karlar görünüyor. Konvoy şu anda baharat kokularının etkisinde kekik, adaçayı vesaire bitkilere dikkatini vermiş vaziyette. Bazı arkadaşlar toplamaya başladı. Evet, buram buram kekik kokuyor şu anda. Ara ara çok güzel manzaralar sunuyor. Burayı biraz daha serin bir havada, gölge bir havada ya da serin bir havada gelmek, yani en geç Nisan gibi gelmek daha keyifli olacaktır, benim kanaatim bu. Birçokları bu yürüyüşü yapamaz. Burası gerçekten biraz sıkıntılı. Aslında bu hatta şöyle güzel yürümek için bir tatlı bir yol yapılsa çok keyifli olurdu burası. Yani tatlı meyilli bir basamak, geniş bir basamak sistemi. Hatta ışıklandırma bile koyulabilir. Neden olmasın? Doğallığı bozulur
dediğinizi duyar gibi oluyorum ama bence doğallığı bozulmaz. Yani bunun doğallığı bozacak bir şey yok. Her zaman söylediğim gibi insanların buraya belli kurallar içerisinde gelmeleri bu bölgenin korunmasını sağlar. Boş bırakılan nice yerlerin daha sonradan belli kesimlere bırakıldığını toplumun aleyhine bir şekilde çok gördük. Onun için herkese mal olması iyidir. Buraya daha çok insanın gelmesi iyidir. Sonuçta doğayı katletmiyoruz. Doğa içinde yürüyüş yapıyoruz ve gelen kesim orta yaş ve üstü. Yani insanlar çok istiyorlar bunları yapmayı. Tam bu noktada şöyle bir 360 derece görüntü yapıyorum. Konvoyumuzun bir kısmı iniş hızına ayak uyduramadı. Bazı arkadaşların diz veya ayak bileği problemleri var. Ve yine uyarımı yapayım. Kalp hastası veya başka bir şeyin hastası olmamak lazım. Yani eklemlerin falan, bağların sağlam olması gerekiyor. Burada bu şekilde yürüyüş yapmak için. Güneş gayet güzel ısıtıyor ama rüzgar da geliyor bir taraftan. Aslında şu anda durduğum yerde bayağı bir keyifli bir esinti var. Sıkı bir yürüyüş hepimizin pasını açtı. Buradaki parkurun tek sıkıntısı biraz fazla ayak altına çakıl taşı geliyor. Yani bu da yuvarlanmaya ya da eğer dikkat edilmezse bilek burkulmasına sebep olabilir. Onun dışında gayet hoş, keyifli. Bazen çok güzel manzaralar da sunuyor. Tabi böyle bir yere gelirken mutlaka iyi bir sırt çantası almak lazım. Keşua'ya teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir sırt çantası yapmış. Tam ideal miktarda malzemeyi, ki benim ideal malzemem işte çekim malzemelerim, su, yedek kıyafet. Bayağı bir şey girdi içine. Suyu da 2 litre aldım, belki 3 litre de alabilir. Ve baton. Batonu da gerçekten güzel bir baton. Çok hafif. İnsan çoğu zaman elinde tuttuğunu fark etmiyor. Özellikle iniş sırasında batonu etkili bir şekilde kullanmak gerekiyor. Çünkü inişte vücut öne doğru çok fazla gidiyor. Gidince de düşmeler olabiliyor. Bu anlamda bu gayet iyi bir şey. Ufak bir mola veriyoruz. Burada güzel bir dinlenme alanı var. Kendinden oluşmuş. Tabii bunu fırsat bilen insanlar da buraya böyle kulübe yapmışlar. Bir orman kulübesi. Belki de bu Bob Ross'un filmlerine, resimlerine konu olabilecek bir manzara olabilirdi. Ben yıllar önce Bob Ross'u seyrederken, yani ilk defa Türkiye'de TRT2'de gösteriliyordu. Çok sevinmiştim. Aslında daha öncesinde Bill Alexander adındaki birinin kitaplarını takip ediyordum. Ben de resim yapıyorum. Fırsat buldukça artık son zamanlarda çok fazla yapamadığımı söylemem lazım. Çünkü ev biraz küçük. Yağlı boya için güzel bir atölye ortamı olması lazım ama henüz daha onu yapamadım ama aklımda. Antalya'ya ilk geldiğimde 1-2 tane resim yaptım. Onlar şu anda duvarlarını süslüyor. Bu tip yerler aslında insana çok esin kaynağı olabilir. Kafile biraz zorlanıyor. Çünkü muhtemelen hamlar böyle yerleri yürüyebildiklerini ben düşünmüyorum. Bazı insanlar şortla gelmiş. Yani ben de şort giymek isterim ama buraya şortla gelinmez. Çünkü dar, keçi yolu. Olmaz. Aslında burası sıkı bir parkur. Yani herkes bence burayı yürüyemez. Parkurun genelde uzunluğu ve kısalığına yoğunlaşılmış ama yani uzun mu kısa mı hep o sorgulanıyor bence.
Parkurun kısa ya da uzun olması kadar kolay ya da zor olması da önemli. Onun için buraya yürümek isteyenlerin bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman çok dik değil ama yer yer çok dikleşiyor. Bu taşların yapısı çok enteresan. Sanki bir harçla birbirine tutturulmuş taşlar gibi duruyorlar. Burada vakti zamanında acaba bir şey mi varmış? Şimdi bende bir soru işareti bıraktı. Belki de başka bir tür taş oluşumu olabilir. Parkurun yarısını geçtik. Şimdi suyun kenarına doğru gidiyoruz. Aslında ortada çok belirgin bir parkur yok. Yani işte her yerden yürüyoruz. Bu anlamda biraz zorlukları olan bir yer burası. Su yolu ama çok ilginç. Mars yüzeyindeki yerlere benziyor. Millet burada çeşitli şekiller görüp ay bu o muymuş, bu muymuş, mağara mıymış, eski uygarlıklardan kalan bir heykel miymiş. Ortamda çok çeşitli bitkiler de var. Her yerden buram buram, başta kekik olmak üzere çeşitli bitkilerin kokuları geliyor. Hatta bazı arkadaşlar torbalarını açtılar, toplamaya koyuldular. Adaçayı, kekik, sarı kantron, papatya. Bunlar sadece yüzlerce bitkilerden birkaç tanesi. Burada da şimdi zipline noktasına doğru geliyoruz. Zipline'ın son terminali, yani aşağı terminaline geliyoruz. Saatlerdir yürüyoruz ve ilk defa bir su kaynağından şimdi geçeceğiz. Yani hiç yolda su yoktu. Hiçbir çeşme, hiçbir akan su, hiçbir şey yok. Her yer inanılmaz yeşil. Buranın bu kadar susuz olması tuhaf. Burası Köprülü Kanyon. Milli Parkı içerisinde bir alan. Yani ilk defa Tazı Kanyonu vasıtasıyla gezilen bir yer değil. Aslında başka şekillerde de insanlar gidip geliyorlar buraya. Evet, şimdi buradan sularımızı dolduracağız. Fakat Antalya'da orman sıcak mevsimde gene sıcak oluyor. Evet, zipline burada da var. Bu Türkiye'nin en uzun zipline'ı ve de en yüksek zipline. 460 metre yükseklikten ciddi bir mesafeyi şu tepeden kayarak geliyor insanlar. Yaklaşık 2,5 kilometrelik ya da 2 kilometrenin biraz üzerinde bir mesafe, 400 metrenin üzerinde bir mesafeden zipline yapıyorsunuz. Fiyatları duyduğumuz kadarıyla dudak uçuklatıyor. Yani ona göre hazırlıklı olmak lazım. Zipline toplam süresi 2,5 dakika civarında yanılmıyorsam sürüyor. Bu alana araçla da gelinebiliyor. İlla yürümek şart değil. Belki de burada başka bir araçla, belki bir dağ bisikletiyle parkur yapılabilir ya da bir scooterla, elektrikli bisikletle parkur yapılabilir. O da gayet keyifli olacaktır. Tabii ben burada olsaydım ben akşam saatlerini tercih ederdim. Yani güneş yattıktan sonra bunun yapılması daha iyi olur. Havanın biraz bulutlu olması ve rüzgarlı olması keyfi daha da arttıracaktır. Buradaki su kaynağı burası. Bu da yaklaşık 6. kilometre falan olsa gerek. Başladığımız noktadan itibaren 6 belki 8 kilometre de olabilir. Biraz daha fazla da olabilir. Bilemiyorum. Çünkü çok zikzaklar çekerek yürüdüğümüz için navigasyondan kuş uçuşu mesafe doğru bilgiyi vermeyecektir. Ben rahat 2 litre suyu tükettim. Belki daha bile fazlası tüketilebilirdi aslında. Su bitiyor diye azalttık. Yani 3 litre bile içilebilirdi bu mesafede. Bungalovlar inşaat halinde. Muhtemelen
misafir ağırlayacak çift katman pergole kullanılmış içeriden ve dışarıdan. Orayı da izolasyon maddesiyle doldurursa iyi olur ama bunların kabarmaması için iyi izole edilmesi lazım. Su yediğinde şişer. Bazı evlerde hasar var. Dengesi, göngesi kaçmış. Su gelmiş herhalde. Yıkılır gibi olmuş. Kalanlar var muhtemelen. Burada taş evler serin olur. Taş ev olmazsa çok da serin olmaz. Bu ev mesela taş ev. Buradan devam ediyoruz yürümeye ama bu arada benim ayakkabım bozuldu, tabanı ayrıldı. Kapalı bir alanda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Burası daha yoğun ağaçlık bir patika. Üstümüzden ağaçlar çok fazla güneşi sızdırmıyorlar. Yer yer oluyor. Başından beri böyle bir parkur yakalayabilmiş olsaydık, burada taş da yok. Yürüme kolay oluyor. Zipline iniş noktasını geçtikten sonra bu parkurla karşılaştık ve aşağımızda ilk defa şakır şakır akan dereyi görüyoruz. Burada yer de güzel. Taş yok. Yani aslında demin ayakkabıya bahane buldum ama bu kadar bozuk bir alanda her ayakkabı da giderdi. Çok ince bir kum var etrafta. Çok ilginç. Çok ince. Yani ıslandığı zaman balçık yapabilecek nitelikte bir kum. Tuhaf. Evet, bu alan genel olarak görülmeye değer bir alan. Her noktası ayrı bir güzellik. Bana göre yolun en keyifli yeri burası. Arkamda harika bir su akışı var. Buraya bayıldım ben. Hatta olsa sandalye şuraya atsak, hatta şu suyun içine de girsek, hani vakit olsa, ben tek gelmiş olsam bu suya kesin girerdim. O kadar güzel burası. Buradaki esneklik mükemmel. Resmen buzdolabı gibi çalışıyor burası şu anda. İnanılır gibi değil. Yani yol her yeri yanıyor. Bu nokta inanılmaz derecede güzel. Suyun çağladığı başka bir nokta. Su her zaman ilgi çekiyor. Doğal olarak, haklı olarak insanların ilgisini çekiyor. Su boyunca çok çeşitli güzel alanlar mevcut. Tekrar yükseliyoruz, artık parkur sona ermek üzere, belki son 500 metresi. Tabii kanyon olanca güzelliğiyle aşağıda devam ediyor ve gerçekten burada bir kanyon görüntüsü var. Yani taşların yapısı burada tam anlamıyla bir kanyon haline geliyor. Dik dik mini bir kanyon. Aslında çok da mini değil. Ama yordu. Şimdi rafting alanına geldik. Tekneler burada. Kendi çaplarında eğlence yapıyorlar. Su temiz. Güzel çağlıyor. Ama adam alır götürür. Yani ve sıkı soğuk burada tahmin ediyorum. Şurada olsaydım şu çakıl taşlarının olduğu yerden girebilirdim ama buradan fazla kuvvetli akıyor gibi geliyor. Yani gelmek istemiyorum.
Bugün tabii Kazı Kanyonu'nu görmek için geldik. Asıl amacımız oydu. Ama havanın tabii bu kadar sıcak zorlayıcı olacağını düşünemedik ama sonuçta iyi bir gezi oldu aslında. Evet, değişik bir yer. Değişik oldu. Şu anki durumda da güzel bir yerde oturuyoruz, yemeğimizi yiyeceğiz. Genel olarak bence gördük, ettik, güzel bir gün geçirdik. Kanyonu da görmüş olduk. Zipline yapılan yeri gördük. Belki biraz daha erken bir mevsimde gelmek iyi olabilirdi. Yani bir 20 gün daha önce. Yani Mayıs'ın ilk haftası gibi. Değil mi? Daha böyle Olabilirmiş. Aynen. keyifli olabilirdi. Bulutlu bir havada daha iyi olabilirdi. Ben bugün parkurun dikliği ya da eğiminden ziyade sürekli tepemizdeki güneşten sıkıntı yaşadım. Yoksa ben o kadar rahatsız olmadım. Sıcak bunalttı. Sıcak bunalttı. Bir de insan böyle bir gezi yaparken bir kenarında ağaç, bir kenarında su olsun istiyor. Bugün her taraf ağaçtı ama hiçbir yerde su yoktu. Böyle de bir sıkıntı vardı. Yani sudan biraz uzak kaldık. Ama güzeldi, değdi. Günün erken saatlerinde yürümeye başlamak daha keyifli olur. Öğlen Yani saatine kaldı. evet, 11 ile 2 arasında aslında yürüyüş yapılmamalı. Böyle bir yerde oturup yemek yenmeli. Sonra 2'den sonra yürünmeli tekrar. Akşam serinliğinde, sabah serinliğinde yürünmeli. Bizim için tecrübe oldu. Tecrübe oldu, evet.